Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu muhteşem paspası anlatmaya çalışacağım. Örgü severim, örerim. Yalnız hayatım boyunca hiç paspas örmedim ve evimde de örgü paspas hiç kullanmadım. Ama bu model, bu sıcacık model benim fikrimi değiştirdi. Evimin bir köşesinde mutlaka bu güzelliğin olmasını istedim. Yaz sıcağına rağmen hemen ipliklerini aldım ve orijinaline sadık kalarak paspası ördüm. Yalnız ben biraz daha kalın ip kullandım. Daha dolgun dursun, daha dolgulu olsun. Çünkü yere serdiğimiz bir şey çok ince olmamalı. Orijinali biraz bana ince geldi. O yüzden daha kalın ip kullandım. Eni 65 santim, uzunluğu da 132 santim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce şu iplerden bahsedeyim. 250 gram, 150 metre, 06 numarası da. Kiloyla aldığım yerde şu kahverengi, istediğim kahverengiyi bulamadım. Bu da istediğim kahverengi olmadı. En yakını oldu. Ben biraz şöyle kahveye daha yakın, daha bir acı kahve istedim ama maalesef en yakını bu oldu. Bu da aynı. 250 gram, 150 metre, 06. Aynı ipin iki rengini aldım ki beraber çalışılacağı için bir kalınlık, incelik yapmasın diye iki aynı markadan aldım. 3,5 numarada tığ kullanıyorum. Bu ipe göre ince bir tığ. Fakat orijinali öyleydi. Öyle örülmüştü. Şimdi ben bunu bir deneyeyim. Olmazsa sökerim gibi ufak bir parça değil bu. Büyük bir paspas öreceğiz. Gerçekten çok emek isteyen bir paspas öreceğiz. O yüzden de başladığım gibi bitirmek zorundayım. Artık nasıl olursa beraber yaşayacağız, göreceğiz. Önce 180 zincir çekiyoruz. 180 zincirden sonra ilk trabzanımızı yapmak için 2 tane daha. Yani toplam 182 zincir çekiyoruz. Doluyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. 180 adet trabzan örüyoruz. Sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarla örerek gidiyoruz. Bu şekilde. 180 trabzan ördükten sonra bir zincir hemen dibine sık iğne ve bu 180 trabzanın tamamını sık iğne olarak örüyoruz. Şu başlangıçta çektiğimiz 182 zinciri çok sıkı çekmeyelim. Başlangıç yeri biraz böyle sıkı kalırsa örgüyü bozar. Yukarı doğru bir genişleme hissedilir örnekte, modelde. O yüzden şu başlangıç zincirini gevşek çekelim. Modelin güzel görünmesi açısından. Bu şekilde sık iğne ile sıranın sonuna kadar örerek gidiyorum. 4 sık iğne ile sıraya başladım. Şu trabzanların üzerine 4 sık iğne. Şimdi kafeslerin içine 1 2 boşluğa 1 trabzana. 2 boşluğa kafesin içine yani 1 trabzana. Şu desende başta 1 2 3 4 5 5 tane bu şekilde örüyoruz. Şimdi sık iğne şurada 4 trabzanın üzerine 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Sonra normal 2 battım boşluğa, 1 trabzana, 2 1 trabzana, 5 tane ördüm. 1 2 3 4 5. Şuradaki 1 2 3 4 5. Şimdi şu artık desen başlıyor. Bunların hepsi kabartılı desen. Bu desenleri kafeslerin direkt içine değil. Şimdi bu sık iğne sırasında kafes yaptık. Kafesin üzerine şimdi sık iğne dolduruyoruz. Desen yerlerine geldikçe
Oralara şöyle 2 zincir, trabzana bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir, trabzanın üzerine bir sık iğne. 2 zincir, trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. Şuradaki dolguların yerleri buraları. Bu şekilde burada 9 tane var. Bunun gibi 9 tane yapıyorum. Görünüyordur. Sonra normal gene kafeslerin arasına batarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra tekrar şu yuvaları yapıyorum. 9 tane. İkisi de aynı birbirinin eşi olduğu için burada da 9 tane var. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de normal kafes içine batarak örüyorum. Buradaki çaydanlığın desen sayısı 13. Şu yuvalı yerlerden 13 tane yapıyorum. Başladığım gibi 5 kafesin içine batarak bitiriyorum. Birkaç tane daha yapayım. 1, 2. Trabzanın içine batıyorum. 1, 2, 2 zincir. Trabzana batıyorum. Ne kadar burada desen varsa, ilmek sayısı varsa o kadar yuva yapıyoruz. Ve ben bunu bu şekilde şu desenlerin altındaki yuvalarını yaparak buraya geliyorum. Bundan sonra döndüğümde artık desenleri şu yuvalara örmeye başlayacağız. Sıra sonuna geldim. Şuradaki 13 yuvayı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 kafesin üzerine ikişer kere battım. Bir de trabzana. Onu da tamamladım. Şimdi 4 trabzanın üzerine 4 sık iğne ile örüyorum. 3, 4. Çeviriyorum. Biraz sıkılaştırayım. Şimdi artık şu desenleri yaptığımız şu yuvacıkların içerisine öreceğiz. 1, 2 zincir doladım. 4 trabzan yapıyorum. Dört trabzan kafes yapıyorum. Doluyorum. Trabzan devam ederek aynı hizadan 2 sık iğne bırakarak arada iki, 3, 4, 5. 5 kafesimizi ördük. Şimdi deseni başlıyoruz. En alttaki şu 13 kabartma deseni öreceğiz şimdi. Şimdi son şu trabzanı örerken renk değiştiriyoruz. Beyaza geçiyoruz. Ve ilmeği o şekilde tamamlıyoruz. Şu kahverengi ipi hep elimizde tutacağız. Ve içinden yürüteceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Şu yaptığımız yuvanın içine. Şu kafesin üstündeki 2 zincirli de bu desenlerin öreceğimiz yuvası. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan ördük. Tığ bırakıyorum.
İlk trabzana. İlk trabzana batıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum ve bir zincirle bağlıyorum. Doluyorum. Trabzan var şurada. Trabzanın üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bu zinciri unutmayalım. Şu araya çok rahat rahat oturması, sıkışmaması için şu çektiğimiz zincir çok önemli. Doluyorum. 1 2 3 4 5 tığ bırakıyorum. İlk trabzana şöyle tutun kenardan, bir zincirle bağlayın. Şu trabzandan sonra çektiğimiz zincir, şurayı da birbirine bağladıktan sonraki çektiğimiz şu zincir şu kabartının arada rahat rahat durmasını sağlıyor. Yoksa sıkışır, desen güzel durmaz. Doluyorum. Trabzanı örüyorum. Şunu bağladıktan sonraki çektiğimiz zincir, bir de trabzandan sonra çektiğimiz zincir şu desenin güzel durmasını sağlıyor. Trabzandan sonra unutmamamız gereken zincir. Ve ipi elimizde tutup belirli bir gerginlikte şöyle sıkıştırın parmağınıza. O devamlı gelir zaten. Gene 1 2 3 4 5 bırakıyorum. Şu ilk trabzana geçiriyorum ve şöyle sıkıştırıyorum ve bir zincir doluyorum. Trabzan. Burada şuraya şöyle gelmiştik, deseni buradan başladık kurmaya. Geldik buraya, 13 tane yuva yapmıştık. Döndük. Şimdi biz bunları yapıyoruz. Yani şundan 13 tane örüyorum. 13 kabartma deseni ördüm. Son 13.deyim. 1 2 3 4 trabzanı ördüm. 5.'yi örerken renk değiştiriyorum. Şimdi kahverengiyi öreceğiz. Önce şu trabzanları birleştireceğiz. İlk trabzanla son trabzanı bir zincirle örüyorum. Üzerine dolayıp bir trabzan. Nasıl başladıysak öyle desenin sonuna geldik. İlk desenin tabii ki. Şimdi devam ediyor. Şimdi bundan sonrasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu 9 kafesin üzerine kafes olarak devam ediyoruz. Şurada yaptığımız gibi başlarken. Yalnız şuraya geldiğimizde, şurada bakın yuvalar var. Buraya geldiğimizde fincanlar başlıyor. İpi alıyoruz. Hiç kesmiyoruz. Şurada şöyle tutuyoruz. Gergin olmayacak. Çok da bol olmayacak. Hafif bir şöyle normal bir tansiyonda bırakıyoruz ipi. Yani bu beyaz ip hiç kesilmiyor. Şimdi bu beyaz ipi bırakıyorum. 1 2 trabzan üzerine. Yani kaç dedik biz? 8 mi dedik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Zaten burada da belli. Şu yuva başlayana kadar şurayı kafes örüyorum.
9 kafesin ilmeğini tamamlamadan trabzanın ilmeği bekleterek renk değiştireceğiz. Şu ipi alıyorum. Şöyle getiriyorum. İlmeği tamamlarken rengi de değiştiriyorum. Şöyle germeyecek kadar ip bırakıyorum. Yani oldu da biraz ayarlayamadınız. Çünkü şu ip burayı örerken, şimdi buranın sık iğnesi var çünkü. Burada sık iğne örerken bunlar içinde kaybolacak. Yani buradaki ip hiç gözükmeyecek. Eğer fazla dar gelir de şurada bir sıkışma yaparsa, bir toplama yaparsa arada kesersiniz bunu. Yani ortasından şöyle denk gelmeyecek, örgüye denk gelmeyecek yerden kesin. Çünkü zaten tamamı ilmeklerin içinde kalacağı için gözükmeyecek. Gerginlikte kaybolacak. Ama mümkün olduğu kadar ayarlamaya çalışalım. Çok germeyelim çünkü bu içinde yürütülürken de bir uzun şey kaybedecek, uzunluk kaybedecek. O yüzden çok bol değil, çok sıkı da değil, hafif bollukta ip bırakıyorum. Bir zincir, o zinciri hiç unutmuyoruz. Tekrar şurada yuvalar belli artık. Bu yuvaların içerisine gene şu kabartma desenleri örüyorum. Kafes yerlerini kafes, kabartma yerlerini kabartma örerek sırayı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 trabzan. 5.'yi örerken şu elimizde zaten yürüttüğümüz kahverengiyi değiştiriyoruz. Hem ilmeği tamamlıyoruz hem rengi değiştiriyoruz. Sonra baştaki trabzanla sondaki trabzanı birbirine ekleyip bir tane zincir çekiyoruz ve hemen bir trabzan yapıyoruz. Evet, çaydanlığın şu ilk sırası, fincanın ilk sırası. Şurada arada kafes yapıyoruz ve sonra tekrar şu yuvalara ikinci fincanı yaparak sırayı tamamlıyorum. Bu ip burada kalıyor. Şurada yaptığımız gibi burada da bırakıyorum ve dönüşte şu yaptığımız kafeslerin üzerine sık iğne örüyoruz ve tekrar desendeki şu farklılıkların yerlerini şuralarda yapıyoruz. Hazırlıyoruz yuvalarını. Ya bu sık iğneyi örerken şu desenlerin yuvalarını da hazırlıyoruz. Bütün bu desenin, bu modelin bütün farklılığı bu. Direkt kafese değil, kafesin üzerine sık iğne ile hazırladığımız yuvalara batıyoruz. Evet, sıra başını sık iğne ile döndüm. Artık bu sıra sık iğne, yani şu kabartma desenlerinin şu yuvalarını hazırlayacağımız sıra. Şurada desende artış var. Genişliyor desen birer tane. Burada da bir tane genişliyor. Bunların da aynı zamanda şu içindeki desenin yuvalarını yaparken fazlalıklarını, artanların da, yani desen çünkü değişecek. Bazı yerde artacak, bazı yerde azalacak. Bu artanların da yuvalarını yapıyoruz. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Şöyle bırakıyorum yukarıda ipi. Sık iğne yapıyorum. Bu ipi, şu beyaz ipi artık içinde yürütmeye devam edeceğim. Çünkü buraları hep dolduracağımız için şu desen, kabartmalı desenle bu gene kaybolacak, içeride gözükmeyecek. 2 zincir. Şu arada trabzanlar yapmıştık.
Bu trabzanlara gene buradaki yaptığımız gibi 2 zincir ve trabzana bir sık iğne yapıyoruz. Ve beyaz ipi de içinde yürütüyoruz. 2 zincir, trabzana, 2 zincir. Şu desen sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Desen sonunda bir tane artış vardı. Şurada yapmıştık yuvasını. Aynı yuvayı buraya da yapıyoruz. 1, 2. İpi şöyle, beyaz ipi bizden yana tutalım. Şöyle bize baksın. Çünkü örgünün yüzü burası. Buradaki kaybolacak. Buraya örgü geldiği zaman. Ama şurada yapacağımız sık iğnede şu beyaz ipin gözükmemesi için mümkün olduğu kadar bizden tarafa baksın. Diğer taraftan gözükmesin diye. 1, 2, bir trabzana sık iğne, 2 araya, bir trabzana, diğer desene kadar örüyorum. Evet, sırayı bitirdim. Geri döndüm. 4 trabzan, 1 2 3 4 kafes. Şöyle 1 2 3 4 ikinci sırayı yapıyoruz çünkü. Şu artan genişleyen desenlerin yuvalarını yapmıştık. Oraları da şimdi bu şekilde kabartma desenleri yaparak devam ediyorum. Şurada bir şey değişmiyor. Aynı hizada kalmış. Sonra gene kafes örgü. İpi buradan buraya uzatıyorduk. Çok fazla uzatmıyoruz. Belli bir tansiyonda kalsın. Sonra şurada gene artışlar vardı fincanlarda. Onların da zaten yerlerini yapmıştık şöyle. Oralarda kabartma desenler genişliyor. Sırayı böyle tamamlıyoruz. Tekrar dönüşte desenlerin üzerlerini gene yuvalarını yapıyoruz. Ne kadar desen şurada azalmış. Oraların üzerine sık iğne örüyoruz. Azalan yerleri şurada desen kalmamış mı? Boş mu örülecek? O zaman buraları kabartma desen değil de şurada görüldüğü gibi şöyle yaptığımız şuradaki sık iğne çalışmasını buralarda da yapıyoruz. Desen olmayan yerleri sık iğne çalışıyoruz. Bu kadar basit. Ben şimdi örebildiğim kadar öreyim çünkü akşam oldu. Yapabildiğim kadar öreyim. Yarın bu videonun devamını çekeceğim. Ben bayağı bir ördüm. Şöyle fincan desenleri bitti. Sadece şu kabartma desen bittikten sonra üzerine şu örgüyü, bir tek onu anlatmadım. Onu da anlatayım. Örgünün geneli hakkında bilgi vereceğim pratik olarak şimdi. Şimdi örüyoruz. Şuradan göstereyim. Fincanın şu duman kısmı. Şunu ördüm. Şurada. Üzerindeki bir ilerisinde şuraya bir gene onun yerini öreceğim. Şu sık iğne örerken şuraya. Fakat burada örgü kalmıyor. Biten hangi yerde desen bitiyorsa oranın üzeri sık iğne oluyor. Aynen burada yaptığımız gibi. Buranın da içerisine bir, 2, bir de trabzanın üzerine batıyoruz. Yani şu iki trabzanın arasına şuralarda yaptığımız gibi 2 sık iğne yapıyoruz. Burada desen bitiyor. Buraya yuvası yapılacak şimdi. Yani şuraya 2 zincir çekiyorum. O kabartma desenin yerini yapıyorum. Şimdi genel olarak biraz bahsedeyim. Biraz incelikleri olan bir model çünkü. Şu sıralar aslında bir sıra 2 sıradan oluşuyor. Yani şuradaki kabartma desenleri yaparken tekrar dönüyoruz. Kabartma deseni örüyoruz. Dönerken
Sık iğne ile dönüyoruz. Şu kabartma desenlerin yerlerini yapıyoruz önce. Sonrasında örüyoruz. O yüzden bir sıra örene kadar biz 2 sıra örmüş oluyoruz. Bir de şunu anlatayım. Şimdi beyaz deseni ördüm. Fincanlara geçtim. İp yürüttük. Videonun başında göstermiştim. Beyaz desen bitti. Tekrar ip yürüttük. Fakat bu çalışma benim hoşuma gitmedi açıkçası. Ne kadar uğraşsam da şu aralardan beyaz ipler biraz da olsa gözüktü. Ben bundan hoşlanmadım. Pratik çözüm olarak hani kesersin, işte içinde kaybedersin filan. Bu da çok bana pratik gelmedi. O yüzden her bir desene bir ip bağladım. Yani şöyle bir tane ip buraya bağladım. Bir tane ip bu fincana, diğer fincana da başka bir ip bağladım. Yani 3 tane almıştım zaten. Her birine ayrı ayrı bağladım. Şimdi beyazı örüyoruz. Kabartma deseni. İp burada bitiyor. Burada bırakıyoruz ipi. Zaten bu beyaz örerken de mutlaka kahverengi içinden yürütülüyor. Onu hiç unutmuyoruz. O sürekli yürütülecek arasından. Sonra kahverengiye geçiyoruz. Beyaz ip burada kalıyor. Bu tarafta. Tekrar buraya geliyoruz. Buradaki beyazı alıyoruz. Beyaz ip gene burada kalıyor. Burada da öyle. Fakat burada kalan ipler burada kalmaması gerekiyor. Tekrar başa dönmüş olması gerekiyor ki bu taraftan kabarık deseni, kabartmalı deseni örüyoruz. Bu taraftan sık iğneyi örüyoruz. O yüzden bu tarafta kalması gerekiyor ki beyaz ipin bizim işimize yarasın, pratik olsun. O yüzden şu sık iğneyi yaparken mutlaka beyaz ipi şöyle buradan örerken beyaz ipi de içinde yürütüyoruz. Ta ki desen sonuna kadar. Burada kalıyor. Sonra gene örgümüzü yapıyoruz. Buradaki beyaz, burada kalan beyaz ipi de alıyoruz. Yürüte yürüte içinden tekrar bu başa getiriyoruz. Aynısını burada da yapıyoruz. Beyaz ip buraya geliyor ki örerken karşımıza burada çıksın beyaz ip. Burada durması pratik olmuyor. Bu sefer de kes bağla olur. O hiç güzel olmaz. Mutlaka bu yürütme işini zaten tek iple benim gibi tek tek ayrı ayrı ip koymasanız bile bir tek iple şuradan uzatarak örseniz bile mutlaka dönüşte sıra sonuna giden beyaz ipi tekrar bu tarafa sık iğneyle içinden yürüterek buraya kadar getirmeniz gerekiyor. Bu örgünün de kuralı. Nasıl kahverengi ip yürütüyorsak beyazın içerisinden kahverengi yürüyor. Kahverenginin içinden de beyazı mutlaka isterseniz tek ip örün, isterseniz benim gibi 3 tane örün. Mutlaka desenin başına gelmesi gerekiyor beyaz ipin. Söyleyeceğim hemen hemen şimdilik bu kadar. Dediğim gibi biraz incelikli bir model. Fakat çok güzel bir model. Şu fincanlar bitti. Biraz kolayladı işim. Artık bundan sonra buranın örgüsü, kabartma örgüsü yok. Sadece burada bir desen çalışacağım. Şöyle. Bunu da zaten fotoğrafını çekebilirsiniz. Ben fotoğrafını koyacağım videonun sonuna. Kolaylık sağladı örerken. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Bunu ben bitirene kadar öreceğim. Sonra çevresine bir oyası var. Oyasında başladığım zaman tekrar birlikte olacağız. Evet, paspas nihayet bitti. Şöyle görünebildiği kadar bütününü göstermeye çalışayım. Buraya sığması mümkün değil. Çünkü bayağı büyük bir paspas oldu. Şimdi şurada nasıl başladıysak en alttan trabzan, sık iğne, kafes ve üzerine deseni kurmuştuk. İkinci sık iğnesinde. Aynı şekilde son kabartma deseni yaptıktan sonra gene kafes, sık iğne ve trabzan. Nasıl başladıysak öyle bitirdik paspası. Burada sıranın bittiği yer.
Şurası. Buradaki ilmeklerimizi trabzanların içine, aradaki sık iğnenin içine, trabzan başlangıcının içine, bir de trabzana. Bu şekilde dolduruyoruz. Sık iğneleri. Bir zincir. Şu başlangıç zinciri çünkü. Hemen trabzanın içerisine bir tane sık iğne. Şuradaki sık iğne örülen yerin içine bir tane sık iğne. Gene trabzanın başlangıcına, trabzanın içine sık iğnenin içine şöyle, trabzanın başlangıcına, trabzanın içine. Bu şekilde dört bir tarafı sık iğne örüyoruz. Sık iğnenin içine bir tane, trabzanın başlangıcına bir, trabzanın içine bir. Bir daha yapalım. Sık iğnenin içine bir, şu ikili trabzanın başlangıcına bir, içine bir. Bu şekilde dört bir tarafı örerek dönüyorum. İlk sırayı ördüm sık iğneyle. Şimdi şurada ipi olan yer, yani paspasa başladığımız yer, başlangıç yeri, oraya geldim. Trabzana bir sık iğne, sık iğneye bir tane daha, bir trabzan başına, bir trabzan içine, şu başladığımız ipin hemen dibine bir tane de örüyoruz. Şimdi köşe belirleyeceğiz. Köşeler belirgin olması gerekiyor ki paspas çok muntazam dursun. 1 2 zincir çekiyorum aynı yere. Bir daha batıyorum ve her trabzanın üzerine batarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Bakın köşe nasıl belirgin ve muntazam durdu. Buradaki şu köşenin şu muntazamlığını oyanın bitimine kadar koruyacağız. Sık iğne, dördüncü kenarı da bitti. Son şu başladığımız, şöyle göstereyim, başladığımız yere de, şu bir zincirle çıktığımız yere de bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir, aynı yere bir daha batıyoruz. Bunu her dört köşede yaptık. Şimdi yanındaki sık iğneye bağladık. Bir zincir, hemen yanındaki sık iğnenin arka tarafından batıyoruz. Gene ilmeğin şu arka kanadı. Sadece bu şekilde değil, yani ilmeğin tamamına değil, sadece şu arka kanadına batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şu köşeye kadar ben gene örüp şu köşeyin dönmesini de birlikte yapalım. Şimdi ikinci sıra sık iğnede köşedeyim. Şurada 2 zincir var. 1 2 köşede. İlkine gene bir sık iğne. Gene köşeye 2 zincir. Diğer ikinci zincirin üzerine şu alttaki bir tanesini ördük. Şimdi ikincisinin üzerine gene bir sık iğne. Gene köşemiz oluştu. Alttaki bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne vardı.
Üzerine o iki zincirin birine sık iğne, iki zincir ve diğerine de bir sık iğne olmak üzere köşeyi örmüş olduk. Ben bir daha yapayım. Çünkü diğerlerinin çekimini yapmayacağım. Çok uzuyor video. Şunu bir kere daha göstereyim. Sıra sonuna geldik. Şurada iki zincir var. 1, 2. Şu boşluk köşedeki. Birine bir sık iğne, iki zincir ve diğerine de bir sık iğne. Bu kadar basit. Ve gene dış kanatlara batarak diğer sıraları da örüp şu başlangıç yerine kadar örerek geliyorum. Sıra sonundayım. Köşeyi yapacağım. Şuraya bağlayacağım. 2 zincir çektim. Köşeyi yaptım. Bir ilmek daha aldım. Başlangıç yerine şu bir zincirle çıkmıştık. Oraya bağladım. Hemen yanındakine başlayan, şurada başlıyordu sıra. Sıra başlangıcına bir sık iğne ile geldim. Sıra bittiğinde buraya bağlayacağım sırayı. Şöyle. Gerçi o gözükecek ama yeni başlayanlar için. Şurada köşeyle birlikte 1, 2, 3, 4 ilmek olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. 1, 2 zincir. Doluyorum. 1, 2, 3 değil, 4.'ye. İki zincir. Aynı yere. İki zincir. 1, 2 dolamıyoruz tabii ki. 1, 2, 3, 4.'ye sık iğne. 2 zincir doluyorum. 1, 2, 3, 4.'ye. 2 zincir. Gene aynı yere. 2 zincir. 1, 2, 3, 4.'ye. 2 zincir. 1, 2, 3, 4.'ye. 2 zincir doluyorum aynı yere. Şimdi bunu köşeye kadar örüyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4.'ye bir sık iğne. Şimdi köşeye batacağız. Oraya da 1, 2, 3 köşeyle birlikte 4. Yani 1, 2, 3 köşeye batıyoruz. Bu şekilde çalışırsanız şurada ilmek başladıktan sonra anlattığım gibi 4 ilmek kalırsa köşeyle birlikte tam denk geliyor. İlmek sayınız örgüde tam denk geliyor köşeye geldiğinizde. 1, 2 köşeye batıyorum. 2 zincir aynı yere. 2 zincir aynı yere. 2 zincir gene aynı yere. Köşeyi bu şekilde döndük. 1, 2, 3, 4 trabzan. 1, 2, 3. İkişer zincir.
1, 2, 3, dördüncüye bağlıyorum. Gene bu şekilde örmeye devam ediyorum. Başlangıç yerine kadar. Köşeye geldim. Burada işaret, başlangıç yerine işaret koymuştuk. Şimdi ona gerek yok, zaten belliydi başlangıç yerimiz. 2 zinciri çektim. 1, 2, 3. Az önce iğnenin olduğu yere 4. Bu şekilde köşeyi de örmüş oldum ve sıra bitti. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız ama buradan değil. Önce şu ipi buraya kadar örüp kesmemiz lazım. O yüzden gene şu arka kanatlara ilmek yürüterek 2, bir trabzanın üzerine 3, bir de ortadaki ilk zincire 4. Burada sırayı bırakıyorum. Şimdi beyaz ipi takıyoruz. Şöyle köşeye yakın bir yere bağlayayım. Hem sırayı hem köşeyi göstereyim. Bu şekilde ipi bağladım. Üzerini doluyorum. Yanındaki şu 2 zincirlik boşluğa 7 trabzan yapıyoruz. 2, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu ortadaki sık iğneye arka kanadına, yani ilmeğe bu şekilde değil, şu arka kanadından sık iğne bağlıyoruz. Gene üzerine doluyoruz. Yine bir sonraki boşluğa gene 7 ikili trabzan örüyoruz. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gene ortadaki sık iğnenin arka kanadına bir sık iğne örüyoruz. Şimdi köşeye geldik. Sıra bu şekilde devam edecek. Bütün sıralar aynı burada ördüğümüz gibi devam edecek. Köşe. Gene doluyorum. Şuradaki 3 boşluğun en baştakine 7 sık iğne yapıyor. 7 trabzan yapıyoruz. Burası gibi 7 trabzan. 6, 7. Ortadaki boşluğa bir sık iğne ile bağladık. Yine üzerine doluyorum. Diğer boşluğa, köşedeki diğer boşluğa gene 7 trabzan. 7 trabzan. Şu köşedeki 3 boşluğun başlarına 7'şer trabzan ortaya bağlıyoruz. Gene şuradaki sık iğnenin arka kanadına bir sık iğne, ipi buraya kadar yürütmüştük. Şu ipi de içeride kaybedeceğiz. Doluyorum boşluğa 7 trabzan. Şuradaki gibi bu örgüyü 4 tarafa da aynı şekilde örüyoruz. Köşelerde bu şekilde. Evet, sırayı tamamladık. Şöyle göstereyim. Şurada bağladım. Her birini bir diğer tarafa örgünün içerisinde kaybedeceğim. Şu başlangıcı da aynı şekilde kendi renginde. Şimdi onlarla uğraşmayalım. Kahverengiyle devam ediyoruz. Gene şuraya
yakın yerden. Bu sefer şurada kahverengileri şuraya batarken böyle değil, şu arka tek kanadından batmıştık. Şimdi şu kanadı da alıp batıyoruz. Beyazın altından, şu kahverenginin de üstünden batıyoruz. Şöyle 1 2 3 4. Gene aynı yere 1 2. Şu 4 tane zincir, ikisi trabzan, diğer ikisi de şuranın boşluğunu oluşturuyor. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Kahverengiden 2 zincir, gene aynı yere 1 2 3 4 5 doluyoruz. Şuradan 2 zincir, gene aynı yere şuraları dar olmaması lazım. 5 zincir yeterli oluyor. Şunun arada büzülmeden, sıkışmadan rahat durması için şöyle 5 zincir bırakarak, yani pay bırakarak rahat olması için örgünün 5 zincir yapıp boşluklar oluşturuyoruz. Beyaz desenin üstüne. 1 2 3 4 5 doluyoruz. Yine kahverengiyi şöyle 1 2 1 2 zincir, gene doluyoruz. Gene aynı yere 1 2 3 4 5 doluyoruz. Köşedeyiz şimdi. Araya batıyoruz. Bir, iki, bir daha. Burada gene bir köşe oluşturacağız. 2 zincir, tekrar aynı yere. Üç trabzan oldu. 2 boşluk. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bir altta yaptığımız gibi. Gene 2 zincir, gene aynı yere. 3 boşluk, 4 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir, devam ediyoruz. Kahverenginin normal batar gibi ama kahverengiden beyazı atlayarak 2 kere de çıkıyoruz. Beyazlar içinde gayet rahat, sıkışmadan rahat rahat nasıl örüldüyse öyle kalacak. Şu zincirleri 5'ten az sakın çekmeyin. Çünkü şunların duruşunu bozar. Ve örgü daralır. 1 2 gene aynı yere. Bu örgüyü örerek bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi koyu rengin
oyası burada bitti. Bunu hemen kesiyorum. Beyaz iple şu ipi şuradan takıyorum ipi. Şimdi gene beyaz renk çalışacağız. Koyu renk iple bu sırada sıramız bitti. Kestim. Gene köşeye yakın bir yerden başlıyorum. Tam ortadan zinciri de içine alarak sıraya başlıyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Üzerini doluyorum. Şuradaki boşluğa gene 7 ikili trabzan yapıyoruz. Gene tam ortaya zinciri de içine alarak şöyle bir sık iğne ortaya. Üzerine doluyoruz. Gene 7 trabzan. Ortaya zinciri de içine alıyoruz. Sık iğneyi yaptık. Şimdi köşedeyiz. Gene doluyorum. Baştaki boşluğa, diğer baştaki boşluğa 7'şer tane trabzan, ortaya şu sık iğneyi örüyoruz. Ortadaki boşluğa bir sık iğne doluyorum. Diğer boşluğa gene 7 trabzan, şurada yaptığımızın aynısını örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Bundan sonra gene koyu renkle son oyanın son sırasını yapacağız ve paspas bitecek. Artık beyaz iple bir işimiz yok zaten. Sıra sonunda kesiyorum. Tekrar koyu renk iple gene şuraya yakın. Şuradan başlayalım. Gene ortadaki 7 trabzanlı yerin tam ortasına ipi bağlıyorum. Üzerine alıyorum. Sık iğne yaptığımız yere bir, iki, üç. Dördüncüye, yani tam ortadaki trabzana 2 zincir, şu arasından geçiriyorum. Şöyle tomurcuklar. Ortadaki trabzana. Gene 3 trabzan aynı yere. 1, 2, 3. Ortadakine bir sık iğne doluyorum. Diğer sık iğnenin üzerine gene 3 trabzan, dördüncü trabzana iki zincir, arasından geçiriyorum. Gene 3 trabzan ve şu köşeye kadar örüyorum. Köşeye kadar geldim. Tam ortadakine şöyle bir sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Şu tam köşeye gelen yere gene 3 sık iğne, dördüncüye tomurcuk ve 3 sık iğne ile bitiriyorum. Bu şekilde örgünün tam köşesine gelen yere şöyle bir görüntü olmuş oldu.
diğer köşedeki diğer beyaz desenin üzerine bağlıyorum ve örgüyü aynı şekilde şu sık iğneye geleceğim. Gene dolgulu kısmı öreceğim ve örgü bu şekilde son zaten bitti. Bu son sırası paspasın oyasının. Bunu da ördükten sonra nihayet paspasın finalini yapacağız. Çünkü uzun bir örgü oldu. Bayağı elimi oyaladı. Nihayet bu sıradan sonra örgü bitiyor. Ve paspas bitti. Kalın dokusu, sıcacık görüntüsüyle çok çok güzel, muhteşem bir yer örtüsü oldu. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.